deşifre olmayan, afişe olmayan daha çok sayıda piyasada olan, hatta bazı teknoloji ürünlerinin içerisinde doğrudan NSA tarafından yerleştirilen bazı casus yazılımlar var. Bunları biliyoruz. Üniformalı subaylar var ve hepsi bilgisayarın başına geçiyor ve hepsinin görevi hedefe siber saldırı yapmak. Siber savaşta da bu var ama siber savaşta çok fazla sis var. Tarafları belli değil, net değil. Bir ekran var, oradan takip ediyorlar. Filmlerdeki gibi yani. Evet, filmlerdeki gibi takip ediyor. Bir yerden bir saldırı geliyor mu, gelmiyor mu? Veya İK sistemleri var. İşte bir devletin bir kurumunda veya bir şirkette bir açık buluyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam siber dediğimizde, siber teknolojiler, hack kavramı vesaire dediğimizde benim aklıma gelen iki isimlerden birisisiniz. Gazete içinde çok sayıda içerikte sizden görüş aldık. Birçok da yeni içeriğe imza atacağız ama ben Denizciğimde şunu merak ediyorum. Bu siber meselesi gerçekten önemli mi? Artık büyük önem arz eden bir konu haline geldi mi tüm ülkeler için? Ve siber meselesi ne temelde? Evet, yani siber dediğimiz olay aslında hayatın bir parçası. Yani sıradan bir insanın bile artık günlük yaşantısında entegre olmuş bir şekilde onunla yaşıyoruz sürekli. Hepimiz onunla yaşıyoruz. Siber dediğimiz şey çünkü kullandığımız cep telefonu, kullandığımız bilgisayar, kullandığımız sosyal medya. Dolayısıyla yani bir devletin siber altyapısı aslında onun siber gücünü de gösteriyor. Bugün hala devletler kendi içinde bu ölçümü yapmaya çalışıyor. Bazen uluslararası kuruluşlar bu ölçümü yapıyor. Burada tabii ki siber dediğimiz şey bütün internet ağının, bütün sistemleri, bilgisayar sistemlerinin birbiriyle olan iletişimi, etkileşimi anlamına geliyor. Ya siber aslında bizim kullandığımız teknolojilerin, bilgi sistemlerinin birbiriyle olan etkileşim, iletişimi. Yani sizin internete bağlantınız ve sizin internetten bir veri almanız, bir veri göndermeniz, herhangi birisiyle veya bir kurumla, bir şirketle iletişim kurmanız, bunların hepsi aslında siber dediğimiz şeyin içinden geçiyor. Yani siber olmasa biz bunları yapamayız açıkçası. Teşekkür ederim hocam. Şimdi böyle anlatıyoruz. Önemli. İşte akıllı telefonumuz her an yanımızda. Onun dışında birçok teknolojik aletle etkileşim halindeyiz. Dünyadaki birçok insan %95'i artık bir teknoloji ekosisteminin içerisinde. Bu gerçekle yüz yüzeyken biz dünyada bu meseleye yatırım yapan çok sayıda istihbarat teşkilatı, çok sayıda devlet kurumu olduğunu da tahmin ediyorum. Dünyada siber teknolojiler ya da böyle güvenlik meseleleri söz konusu olduğunda zirvede kim var? Hangi ülke var? Yani bu aslında klasik bir cevap belki çünkü herkesin kabul ettiği bir şey. Uluslararası alanda herkes bunu söylüyor. Bir kere en tepede Amerika var. Bunu net söylemek gerekiyor. Yani bunun sebebi çok. Bir kere çok ciddi yatırım yapıyorlar bu konuda. Yani hem siber teknolojiler hem de internet altyapısı çok ciddi yatırımları var ve zaten internetin temeli Amerika. Yani oradan çıktı, 1979'da çıktı ve 80'lerden sonra Amerika'da gelişti ve 90'dan sonra bütün dünyaya da aslında yayıldı. Dolayısıyla Amerika'nın altyapısı çok sağlam, çok gelişmiş ve bu alanda çok güçlü. Burada siber güç dediğimiz kavramda aslında hani siber savunma, siber saldırı diyoruz ya, hepsi o siber gücün içine giriyor. Amerika hem siber savunmada hem siber saldırıda oldukça güçlü. NSA, CIA gibi kurumları var ki NSA en önde aslında burada ve çok ciddi siber güce sahip, ofansif anlamda da. Bu bizim casus yazılımı dediğimiz aslında yazılımları o üretiyor, onlar üretiyor çoğunlukla. Ve deşifre olmayan, afişe olmayan daha çok sayıda piyasada olan, hatta bazı teknoloji ürünlerinin içerisinde doğrudan NSA tarafından yerleştirilen bazı casus yazılımlar var. Bunları biliyoruz. Bunun dışında Amerika dışında Rusya, Çin, İngiltere, Almanya, yani bunlar çok ciddi yine yatırım yapan ve aslında kategori olarak değerlendirirsek Batı Ligi yani Amerika ve işte İngiltere ve diğerleri onlar biraz daha teknoloji tarafında işin. Ama Rusya ve Çin biraz daha bizim ofansif taraf dediğimiz yani siber saldırı tarafında işte bir ordu düşünün. Üniformalı subaylar var ve hepsi bilgisayarın başına geçiyor ve hepsinin görevi hedefe siber saldırı yapmak. O kadar net mi? Evet, Rusya'da ve Çin'de bununla özel birimler kurulmuş bunlarla alakalı. Tüm meseleleri bunun üstüne kurulmuş. Kesinlikle. Sadece bu işi yapıyorlar. Dediğim gibi üniformaları var, oturuyorlar bilgisayarın başına. Onlara bir hedef veriliyor. İşte örneğin Rusya'nın şu anki dış politikasına uygun bir şekilde bir devlette bir sorunu var mesela. O devlete bir siber saldırı yapacak. APT dediğimiz gruplar var bizim siber dünyada. Bu APT grupları işte gelişmiş sürekli tehdit diye açılabiliyor Türkçe'de.
APT gruplarının %90'ı devlet kontrolünde. Devletlerin kontrolünde daha doğrusu. Ve bunların neredeyse yine tamamına yakını Rusya ve Çin, üçüncü olarak da İran tarafından kontrol ediliyor. Yani her ülkenin kendisinin bir APT grubu var. Tabii onlar farklı isim veriyor. Yani onlar işte üniformalı asker diyor veya işte istihbarat servisinin bir elemanı diyor. O şekilde tanımlıyorlar. Dolayısıyla bunlar yüzlerce grup var bu şekilde. Bunlara siber casusluk grubu da deniyor aynı zamanda. Bunların sahip olduğu güç aslında işte siber güç dediğimiz kavram yine orada ortaya çıkıyor. Yani Amerika ve diğer batıdaki diğer ülkelerin siber gücü biraz daha teknoloji ve siber istihbarat dediğimiz bizim yazılımlar, ürünler geliştirme tarafında. Ama Rusya, Çin ve İran tarafındakilerde daha çok ofansif faaliyet. Tabii onlarda da teknoloji geliştirme var. Mesela Rusya ve Çin'de, Çin özellikle. Rusya da Çin bu şekilde iyi anlaşıyor. Mesela alışverişleri de var. O ondan ürün alıyor, ondan ürün alıyor vesaire. Dolayısıyla böyle bir aslında manzara var diyelim dünyada. Teşekkür ederim hocam. Aslında şu anda bahsettiğimiz şey ülkelerin bu konuya ciddi hassasiyet göstermesi üzerinden kurgulanıyor. Ülkeler arasında bir savaş da tırnak içerisinde söylüyorum söz konusu değil mi her an? Yani Çin Amerika ne yapıyor takip ediyordur, Rusya Amerika'ya bakıyordur, Rusya Çin'e bakıyordur gibi bir durumdan bahsedebiliyor muyuz? Yani bir ülke tırnak içerisinde söylüyorum da hasım ülkesi için siber konudaki durumuna bakmak noktasında çok mu isteklidir, çok mu önemser bu durumu? Yani geldiğimiz noktada aslında evet dediğiniz gibi geldiğimiz noktada böyle bir durum var. Çünkü yani artık son 4-5 yıldır siber güvenliğin veya genel olarak söylediğim siber uzayın caydırıcı özelliği tartışılıyor. Caydırıcılığı var mı yok mu? Hangi devletin nasıl bir siber gücü var? Ki devletler aslında birbirini iyi bilir bu konuda. Amerika Rusya'yı bilir, Rusya Çin'i bilir. Yani biz dışarıdan böyle konuşuyoruz ama bizim ulaştığımız veriler sınırlı veriler. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bir saldırı geldiğinde bir yere, bir kuruma, bir devletin bir kurumuna o devlet aslında o saldırıyı kim yaptığını çok çok iyi biliyordur. Ama belki açıklamak istemiyordur, belki zamana bırakıyordur. Dolayısıyla birbirlerinin siber güçlerini biliyorlar ve bir siber savaş dediğimiz olgu henüz olmadı dünyada. Ama ilerleyen zamanlar olursa böyle bir şey ne olur? Siber savaşta bu sefer aynı konvansiyonel savaşı düşünün. Taraflar var, destekleyen işte birbirlerine irtifak kuranlar var, rakip düşman olanlar var, tarafsız olanlar var. Siber savaşta da bu var ama siber savaşta çok fazla sis var. Tarafları belli değil, net değil. Yani mesela Belki Rusya... güçler de çok belli değil galiba değil mi? Efendim? Kimin ne kadar güce sahip Evet. olduğunu da net bilemiyoruz. Evet, hiç bilinmiyor. Mesela bir örnek vereyim bu Lütfen. taraflarla alakalı, savaşla alakalı. Rusya-Ukrayna savaşını yaşıyoruz. Rusya-Ukrayna işaret etmeye başladıktan sonra özellikle Ukrayna'yı destekleyen bizim hacktivist dediğimiz gruplar var. Bunlar bütün dünyada yaygınlaştı. Yani sayıları şu an 10 binler, 20 binler diyorlar, 100 binler diyen var. Kimse bilmiyor kaç kişi olduklarını. Bunların bir bölümü kendilerini biz Ukrayna tarafındayız ve Rusya'ya karşı savaş açtık diye bir ilanda, duyuruda bulundular. Hatta savaş açtılar. Dediler ki biz artık savaş açtık. Savaş ilanları bu. Ve Rusya tarafında olanlar var. Rusya'nın kendi desteklediği gruplar dahil. Aynı zamanda Rusya dışında yaşayanlar var. Red Hack gibi mesela bilinen böyle bazı gruplar var. Bunlar kendilerini bir şekilde konumlandırıyorlar. Devletlerin işte tarafların artık hangi devlet hangi tarafları varsa işte X devlet, B devlet neyse artık diyor ki ben bu taraftayım. O diyor ki ben bu taraftayım. Bunlar aslında karşılıklı savaş ilan değil, devletlere hedef alma. Yani hacker grupları birbirlerine hedef almıyor aslında burada. Devletler arası bir savaşın temsilcisi konumunda. Aynen öyle. Yani ama tabii ilerleyen zamanda belki onlar kendi arasında da böyle bir savaşa girebilir. Bir siber saldırı yapabilirler. Şimdi mesela Rusya-Ukrayna tarafına baktığımızda 55'in üzerinde, 60'ın üzerinde ben en son saydığım kadarıyla grup ortaya çıktı. Ve hepsi çoğunun ismi yeni duyuldu. Yani belki bilinen gruplar bölündü, belki yeni kişiler çıktı bilmiyoruz ama bu konuda çalışma yapan birkaç şirket vardı. Onların raporlarına bakıyoruz. 60'ın üzerinde grup olduğunu söyleyen var. 70'in üzerinde olduğunu söyleyen var ama isimleri açıklananlar 55-60 civarı öyle söyleyelim. Bu dediğim gibi bunların bir kısmı Rusya tarafında, bir kısmı Ukrayna tarafında. Ve bu siber savaş dediğimiz şu an yaşanan her ne kadar tam olarak karşılamıyor aslında siber savaş anlamı. Çünkü yani siber savaşta devletin bütün imkanları, bütün unsurları, her şey devreye girer. Burada biraz daha siber çatışma diyebiliriz belki. Dolayısıyla bunu yaşıyoruz ve gelecek dönemde böyle gene büyük savaşlarda kesinlikle siber savaş hem caydırıcı hem gücünün ne olduğunu aslında görmüş de olduk bu geçtiğimiz
olaylarda. Yani Stuxnet'i yaşadık. Evet. Dünya yaşadı daha doğrusu. Herkes biliyor. Ukrayna'daki elektrik kesintileri, kritik altyapıya yapılan saldırılar. Yani bunlar devletleri ciddi zararlar, hasarlar veren saldırılar oluyor. Peki hocam, şimdi dünyadaki ülkelerin durumlarını konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aslında bir meta oluşturmuş oldu. Başka bir gündem ortaya çıkmış oldu siber anlamda da. Ben Türkiye'nin durumunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye dünyada siber güç konusunda hangi seviyede ve bizim de böyle doğal hasımlarımız, tırnak içerisinde söylüyorum yine, ya da çok sık mücadele ettiğimiz rakiplerimiz var mı bu alanda? Yani sondan başlayalım. Her devletin var. Rakibi, hasmı, düşmanı. Siber alanda bizim de var aslında. Tabii bu ilan edilmiş bir savaş değil aslında. Yani biz... İsmi konmamış bir savaş gibi. Evet, evet. Bir de mesela biz Türkiye'ye siber savaş ilan ettik diyen bir devlet veya bir aktör yok. Ha, bazen oluyor. Ne oluyor? İşte Türkiye'nin dış politikalarını beğenmeyen, işlerine gelmeyen, işte kendilerine karşı bulan bazı gruplar, bazı oluşumlar bu şekilde bir aksiyona girebiliyorlar. Bunu gördük birkaç defa ama şu an öyle çok büyük bir kriz yok, yaşadığımız bir olay yok. Diğer taraftan ilk soruya gelelim. Türkiye'nin durumu aslında yani son 7-8 yılda iyi bir noktaya geldi diyebiliriz. Ha, yeterli mi? Değil. Hiçbir şekilde yani yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü zaten bu konuda çalışmalar yapılıyor hala yoğun bir şekilde. Ama bazı raporlar var. Yani siber gücü ölçümü her ne kadar zor olsa da bunu hep söylüyoruz. Yani siber güç dediğimiz böyle sayısal bir verinizde yok. Hani tank ölçmüyorsunuz, kaç tank var, tüfek var, kaç tane uçağınız var, bunları ölçemiyorsunuz siberde. Sonuçta burada bir siber silah dediğimiz şey aslında bir yazılım ve bu çok çabuk çoğaltılıyor ve bunun etkisi tartışılıyor. Bir ülkeye işte çok ciddi şekilde etki ederken bazen etki edemiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin siber gücüne baktığımızda mesela 2020 raporu var. Çok direkt örnek verelim aslında. Lütfen. Bunu açıklamış olalım. Uluslararası bir çalışma, Siber Güç Endeksi diye bir çalışma, 2020 raporu. Burada Türkiye işte 100'ün üzerinde, 150'nin üzerinde ülke üzerinde çalışma yapıldı. Türkiye dünyada 11. sırada, Avrupa'da 6. sırada. Bu iyi bir sıralama mı hocam? İyi bir sıralama. 200 ülke olduğunu varsayarsak Evet, önemli. yani 150'nin üzerinde ülke var. 200'ü yok öyle, tamam yok galiba. Birkaç ülke almışlar. Ama 2020'de bu rapor çıktı bu arada. Şimdi 3 yıl geçti aradan. Muhtemelen Türkiye'nin seviyesi biraz daha yükselmiştir diyebiliriz. Çünkü çalışmalar aslında bunu gösteriyor. Türkiye'nin yaptığı çalışmalar, ilerlemeler, yani kurumlarımızın yaptığı çalışmalar, politikalar, stratejiler hepsi bunu gösteriyor bize. Dolayısıyla iyi bir yerdeyiz ama yetmez. Daha ileri gitmemiz gerekiyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi aslında baktığımızda dediniz ya, ülkeler bunu önemsiyor, çeşitli kurumlar üzerinden bunu planlıyor. Türkiye'de bunun planlayıcısı net bir grup var mı? Bir siber bir kurumumuz var mı, resmi bir kurum? Siberle alakalı işlemler yapan. Şöyle, yani Türkiye'de aslında eksikliğin bir tanesi de belki de bu. Yani Amerika'daki bizde bir çatı kuruluş olarak bir siber güvenlik koordinatörlüğü veya kurulu veya teşkilatı yok. Yani mesela Amerika'da Beyaz Saray bünyesinde bir ulusal siber güvenlik koordinasyonu yapan bir kurum var. Bu aslında Amerika'daki bütün siber kurumları, yani siber ifadesiyle ilgili hangi iş yapıyorsa, hangi kurum ne iş yapıyorsa bunların hepsini kontrol eden, organize eden bir yapı var. Bu aslında güzel bir şey çünkü işleyişi takip ediyor, politikaları belirliyor. Zaten Beyaz Saray'dan gelen politikalar orada bir şekilde uygulanmış oluyor. Türkiye'de şöyle bir şey var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız var bizim. Onun altında Haberleşme Genel Müdürlüğü var. Buraya bağlı aslında USOM diye bir birimiz var ve aynı şekilde politika belirleme, yani siber politikayı belirleme, eylem planlarını belirleme görevi bu bakanlığa verildi. 2013 yılında ilk çalışmasını yaptı. En sonki çalışmasında 2020 yılında, 2020 Aralık'tı galiba, bir çalışma yayınladılar. 2020-2023 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi diye. Şimdi burada tabii ki dünyadan örnekler aslında görüyoruz. Yani dünyanın geldiği nokta iyi takip edilmiş ve buna göre politika belirlenmiş. Tabii orada da aslında eksikler var. Bunları söylemek gerekiyor. Yani çünkü aslında biraz zamana yakalamak gibi bir şey bu. Bu bakanlığın dışında yine bizim aslında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde işte Dijital Dönüşüm Ofisi var. Onun belirlediği bazı standartlar var. Yani o da tabii dünya standartlarına bakarak Türkiye'deki hem devlet kurumlarının hem de şirketlerin uyması gereken bazı kurallar var. Onları işte belirliyor, o standartları belirliyor. Ve tabii ki bizim hani Türkiye'nin internet altyapısı, kamu kurumlarının internet altyapısının
güvenliği, oranın koordinasyonunu sağlayan bir kurum aynı zamanda. Bizim E-Devletimiz var bir de. Yani E-Devlet şu an dünyada birçok ülkede başarılı bulunan bir proje. E-Devlet de Dijital Dönüşüm Ofisi'nin projesi. Dolayısıyla politika ve standartlar konusunda bu tarz kurumlar iyi çalışıyor. Ama operasyonel tarafta tabii başka kurumlar var. Mesela operasyonel taraf dediğiniz nedir mesela? Hatırladığınız bir vaka var mı? Ya Türkiye'ye şöyle bir saldırı planlandı, ona bertaraf edildi, şöyle oldu, böyle oldu diyebileceğiniz bir şey var mı? Merak ettim. Şöyle söyleyelim aslında, onu belki de olay üzerinden anlatmaktansa şöyle kısaca özetleyelim isterseniz. Çünkü kurumların aslında görevleri bu şekilde tanımlanmış. Örneğin Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Siber Suçlar Dairesi var. Siber suçlar faaliyetleri herkes biliyor az çok zaten. Daha geçtiğimiz haftalarda işte yine bir hacker çetesi yakalandı. 20 kişilik bir çeteyi çökerttiler. Özellikle son birkaç ayda bu operasyonlar çoğaldı. Bu Siber Suçlar Dairesi'nin gücünü gösteriyor aslında. Çünkü yapılan çalışmalar verimli ve kısa zamanda bunlardan sonuç alınıyor. Onun dışında bizim USOM diye bir kurumumuz var. BTK bünyesinde çalışıyor. USOM aslında Türkiye'ye yönelik bütün siber saldırıları 7/24 izleyen, onları engelleyebilen, gerektiğinde kurumları uyaran, bireyleri uyaran, hatta kendi web sitesinde duyuru yayınlıyor, ilan yayınlıyor ve yine uyarı, işte bir güncelleme olduğunda veya bir zafiyet bir şey olduğunda bunu paylaşıyorlar. Burada mesela USOM'un faaliyeti dünyada işte bizim yani CERT kısaltılmasıyla bir ifade var. Amerika'sından, İngiltere'sinden bütün devletlerde olan bir kurum bu, bir yapı bu aslında. Siber olaylara müdahale merkezi diye geçiyor aslında Türkçe çevirisi. Bizdeki USOM da aynı işi yapıyor. 7/24 aslında bir şey düşünün, bir ekran var. Oradan takip ediyorlar. Filmlerdeki gibi. Evet, filmlerdeki gibi takip ediyor. Bir yerden bir saldırı geliyor mu, gelmiyor mu? Veya İK sistemleri var. Oraya bir uyarı geliyor. Ve yurt içi ve yurt dışı tabii ki. Sadece yurt dışı değil, yurt dışından da olan faaliyetler. Özellikle bu deprem döneminde yaşanan çok ciddi siber suç faaliyetleri vardı. İşte yardım kampanyası adı altında sahte web siteleri oluşturuldu. Onlarcası. Hepsini USOM kapattı. Tabii yeni açıldı, kapattı. Onlara sürekli bir şey var. Operasyon yapılıyor bu şekilde. Bunun aslında operasyonel boyutu bu oluyor. Bir de tabii diğer kurumlarımız var. Yani Emniyet, Milli İstihbarat Teşkilatı var. Onlar da çalışıyor bu konuda. Onlar da bir oluşum içerisinde bu aralar. Beyaz şapkalı hacker kavramı var hocam. Türkiye'de yani güçlü bir beyaz şapkalı hacker oluşumu var mıdır? Bundan bahsedebilir miyiz? Bir de beyaz şapkalı hacker'ı biraz açmanızı rica ediyorum sizden. Nasıl hizmetler, nasıl faaliyetlerde bulunuyor? Yani şöyle, şapka dediğimiz şey aslında hani rengi değişir, beyaz olur, gri olur, başka renkler de var. Yani aslında bir hacker veya bir hacker grubu kendisine ben şu şapka, şu renk şapkayı da diyebilir. Bu sadece bir simge oldu aslında, bu beyaz şapka dediğimiz şey. Burada işte siyah şapka, en çok bilinenleri söyleyeyim. Beyaz şapka, siyah şapka, bir de gri şapka diye çok tartışılan işte bu 3 tane kavram var. Bunları niye böyle adlandırıyorlar? Şimdi hackerlar ve hacker grupları, hepsini bunun için alabiliriz aslında. İyi niyetli faaliyet yürüten hackerlar var aslında. İşte bir devletin bir kurumunda veya bir şirkette bir açık buluyor. Bu bulduğu açığı bir şekilde kendisi mümkünse kısa bir sürede kapatmaya çalışıyor. Değilse çok hızlı bir şekilde derhal ilgili kurumlara bilgi veriyor. Bakın böyle bir sıkıntı var, böyle bir sorun var diye. Bunu yaptığı işte bu faaliyet veya kendisi doğrudan o kuruma acaba bu kurumda herhangi bir problem var mı yok mu düşüncesiyle bir aslında test yapabilir. Bunlar beyaz şapka faaliyeti diye geçiyor aslında. Burada art ve niyet yok çünkü. Ama siyah şapkada bu art niyet burada o zaman devreye giriyor. Biraz daha kişisel meseleler üzerinden ya da kişisel mesele olur. Evet. Üzerinden. Bu sadece devlet kurumu olmaz zaten. Bu bir kişi olur, bir şirket olur. Burada aslında bizim hani siyah şapkalı hacker faaliyeti dediğimiz şey de işte bir saldırı olabilir. Art niyet olabilir. Hatta karşı tarafın bilgisi olmadan oradan çok ciddi zararlar verebilir. Bir de işte gri şapka var. O da aslında ne orada ne orada tam böyle nötr. Kendince kendi şeyinde faaliyet yürüten. Evet, öyle hackerlar var. Dolayısıyla Türkiye'de hepsinden vardır. Yani yok diyemeyiz. Çünkü bütün dünyada var. Türkiye'de de illaki vardır. Beyaz şapkalı dediğimiz yani o iyi niyetli faaliyet yürütenler Türkiye'de çok sayıda olduğunu biliyorum. Böyle değişik gruplar da var hatta bu alanda çalışanlar. Bunlar devlet kurumlarına bilgi veriyor gerektiğinde, işte bir şey bulduklarında yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu da tabii ki bir aslında siber güç göstergesi olabilir. Hocam yani teknik olarak şunu söylüyorsunuz. Avrupa'da 6. dünyada 11. durumda Türkiye siber kapasitesi anlamında aslında iyi bir mütekabiliyete sahip diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Evet. Yani yeterli seviyede ama daha iyi olması gerekiyor. Tabii ki. Peki şu anda Ukrayna-Rusya savaşında gördük. Amerika ve Çin, Amerika ve Rusya arasında sürekli olarak gerçekleşen bir rekabet var.
Türkiye bu rekabetlerde eğer isterse taraf olabilecek ya da denge değiştirebilecek durumda değerlendirilebilir mi? Hem hackerlar kapasitesiyle hem de kurumlardaki siber kapasitesiyle böyle bir ayrımdan bahsedebilir miyiz? Kesinlikle sadece Rusya-Ukrayna değil, bütün aslında bu devletler arası savaşlarda geçerli. Bir devletin kendi siber gücüyle bir savaşa dahil olması dengeleri tamamen değiştirir. Oradaki güç dengesini değiştirir. Yani şöyle düşünün, daha büyük güç olsun. Mesela Amerika-Rusya arasında örnek veriyorum, ilerleyen zamanda bir siber savaş çıktı. Burada Türkiye taraf olduğunda mutlaka hangi taraftaysa o tarafın daha etkili olduğunu, daha güçlü olduğunu görebiliriz. Çünkü Türkiye'nin siber gücü başta da anlattık. Daha önce de bu konuda biz çalışmalar yaptık, yazılar yazdık, anlattık. Gittikçe gelişen bir siber güç var. Kurumların kapasitesi gelişiyor, faaliyetleri güçleniyor. Elde ettiği imkanlar, kabiliyetler, personel gücü bunlar hepsi gelişiyor. Dolayısıyla bir siber savaş durumunda bir ülkeye işte müdahale olduğunda bu savaşa ciddi bir güç etki olacaktır. Teşekkür ederim hocam. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani eklemek istediğim bir şey yok. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Dünyada bir lige, belli bir lige ulaşmak için. Bu lig çünkü sürekli yükselen bir lig, kendini geliştiren bir lig diyelim en azından. Dolayısıyla bizim de oraya ulaşmamız gerekiyor. Biraz daha çok çalışmamız lazım. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Deşifre olmayan, afişi olmayan daha çok sayıda piyasada olan, hatta bazı teknoloji ürünlerinin içerisinde doğrudan NSA tarafından yerleştirilen bazı casus yazılımlar var. Bunları biliyoruz.